Merhabalar. Mat Operations kütüphanesine geçiyoruz. Mat Operations tabına geldim. Bakınız burada tüm matematiksel işlemleri yapabilmemizi sağlayan bloklar var. Bakınız şu add, subtract ve sum ile toplama çıkarma işlemlerini yapabiliriz. Aslında hepsi aynıdır. Bir farkı yok. Divide ile bölme, çarpma. Dot product, product ile çarpma. Gain ile yine çarpma. Mat function ile üstel, elen gibi işlemleri yapabiliriz. Trigonometric function bloğu ile trigonometrik işlemleri yapabiliriz. Squared ile kök işlemlerini yapabiliriz. Arkadaşlar şöyle bir işlem yapmak istiyorum. Sinüsü 3 ile çarpacağım. Kök 2 ile birleştireceğim. Ve pulsu bu işlemden çıkaracağım. Öncelikle işime yaramayan blokları delete ile siliyorum. Sabitlerimden birisi kalsın ve kütüphaneme tekrar geldim. Çarpma işlemi için gain'i modele ekliyorum. Toplama ve çıkarma işlemleri için subtract ya da sum'ı herhangi birini kullanabilirsiniz. Subtract'a ekliyorum. Kök işlemini yapabilmek için squared bloğunu ekliyorum. Bir de kaynaklarıma gelerek pulse'u ekliyorum. Pulse'u aşağıya alalım. Şuraları biraz küçültelim. Öncelikle sinüsümüzü 3 ile çarpacağız. O halde gain bloğunu getiriyorum ve sinüsün çıktısı ile birleştiriyorum. Gain'in üzerine tıkladığımda değerini değiştirebilirim. 3 olarak değiştirdim ve OK'ye bastım. Artık gain'imin çıktısı 3 çarpı sinüs olacak ve bir de kök 2'ye ihtiyacımız var. Constant'ımın değerini 2 olarak değiştirdim ve constant sinyalini squared bloğu ile birleştiriyorum. Artık çıktım kök 2 olacak. Şimdi bir de kök 2 ile sinüs dalgasını toplayacağım. O halde şu subtract bloğumu aldım. 1 artı girişine kök 2'yi bağladım. Bakınız diğer giriş eksi. Bunu değiştirmek için çift tıkladım ve girişlerini artı eksi olarak değiştirdim. OK'ye bastım. Bakınız 1 artı girişi ve eksi girişi açıldı. Artı girişine 3 çarpı sinüsü bağladım. Eksi girişine de pulsu bağladım. İşlemimiz bitti. Şimdi bunu scope'ta görüntüleyeceğiz. Ekrana çift tıklayarak scope'u çağırdım. Şöyle düzenledim. İçine girelim ve koşturalım. Bakınız işlemimi yapmış oldum. Gördüğünüz gibi aynı sinüs dalgası değil. Genlikler daha da büyüdü. Mat Functions'tan bir blok daha kullanalım. Örneğin pulse dalgasının karesini alalım. Mat Operations'a gittim ve buradan Mat Function bloğunu aldım. Sürükledim ekranıma ve bunu araya getirdiğimde direkt şu sinyal otomatik olarak birleşti. Üzerine çift tıkladım. Bakınız bir sürü seçeneğim var. Logaritmik, transpose, mod, rem gibi. Şimdi ben sinyalin karesini almak istediğim için square'i seçiyorum. OK'ye tıklıyorum. Benim pulse sinyalimin karesi alınacak ve mat function bloğundan çıkacak. Pulse'umuzun parametrelerini değiştirmedik. Biraz değiştirelim ve spesifik bir hale getirelim. Periyodunu 2 yaptım. Genişliğinde 20 yaptım. OK'ye bastım. Tekrardan scope'a girdim ve koşturma işlemini yaptım. Bakınız bazı yerlerde sinüs dalgası bozuluyor işlemlerden dolayı. Mat Functions kütüphanesi de bu kadar.